Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konuğumuz Doktor Nedim Ardıç. Nedim Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Hocam. Teşekkür ederiz. Hocam saç ekimi konusundan konuşacağız. Saç ekimi kimlere yapılabilir? Biraz bahseder misiniz? Kimlere yapılır, kimlere yapılamaz? Aslında sağlıklı ve ihtiyacı olan ve 18 yaşın üstü olan herkese yapılabilen bir uygulamadır. Ama tabii ki saç ekimi herkese, her isteyene yapabileceğimiz bir şey değil. Örneğin kişide bir irregüle diyabet, yani kontrol altında olmayan bir şeker hastalığı varsa, ağır bir hipotiroidisi varsa, ağır bir hipertiroidisi varsa, bir kronik bir karaciğer hastalığı varsa, kronik bir böbrek hastalığı varsa, bunun çok kronik bir vitamin B12, folik asit eksikliği varsa, bunun gibi bir sürü elementler var kanında, bir sürü metabolizma ile ilgili bir sürü araştırmalar var. Bunların hepsi uygun olursa sağlıklı olan herkese saç ekimi yapılabilir. Yani saç ekimi öncesi muhakkak bir kan tablosu ile bu hem yapılıp yapılamayacağını hem de yapıldıktan sonra başarıya ulaşıp ulaşmayacağını da belirleyen bir faktör değil mi hocam? Sevgili hocam, saç ekimindeki aslında yapılan hatadan birisi de hazırlık aşaması zaten. Hasta size başvurduğunda zannediyor ki ben gideceğim, sanki bir kuaföre gitmişim gibi saçımı ektireceğim, evime geleceğim. Böyle bir şey yok. Öncelikle hastayı özgeçmişini çok iyi sorgulamak lazım. Soy geçmişini çok iyi sorgulamak lazım. Çünkü bir takım kalıtsal, bir takım genetik hastalıklar vardır. Bunlar kalıtsal geçiş gösterir ve bunlar saç ekimi için risk oluşturan bir takım faktörler vardır. Bunları elimine etmek lazım. Hastanın özgeçmişini çok iyi sorgulamak lazım. Daha önce geçirdiği bir takım hastalıklar saç ekimine engel olabilir. Ondan sonra hastanın çok iyi bir fizik muayenesinin yapılması lazım. Çünkü bir takım hastalıklar vardır. Bunlar gözle görülebilecek bir takım hastalıklardır. Bunlarda saç ekimi yapmamak lazım. Örneğin bir aktif alopesi areatası varsa, bunun yanında ağır bir lichen planus hastalığı varsa, çok ağır bir ilerlemiş bir seborreik dermatiti varsa, donör sahasında açık olan alanı kapatacak saçı yoksa, saçı miktar olarak veya da toplanacak alan olarak yeterli değilse, hastanın iyice bir fizik muayenesi yapacak. Fizik muayene yapıldıktan sonra hastanın mutlak yapılması gereken bir takım rutin tetkikleri var. Bu tetkikler de yapılacak. Eğer bu tetkikler de normalse o zaman ancak hastaya saç ekebiliriz. Yoksa herkese gel ben size saç ekerim diye bir şey yok. Yaklaşık olarak 10 tane danışanın 7 tanesini ancak opere edebiliyoruz. 3 tanesi opere edemiyoruz. Ya saça uygun ya da sağlığı müsait değil. Peki hocam operasyon öncesi hangi tetkikler yapılıyor? Ya bununla alakalı sonuçta cerrahideki bir rutin tetkikler var. Bunlar yapılıyor ama bir takım saç ekimine özgü tetkikler de var. Örneğin ferritin seviyesi normal vücut sağlığı için 20'nin üstü normal kabul ediliyor. Oysa saç ekimi için öyle değil. Minimum 80'in üzerinde olması lazım gibi bir takım bizim farklı referanslarımız var. Mesela folik asit değerinin altın üstünde olması lazım. Örneğin karaciğer enzimleri 4 kattan daha fazla yüksek olmaması lazım. Bunun bir sürü değerler var. Yani birkaç bayağı bir tetkik var. Bunların saç ekimine uygun olmadığını kontrol etmeden saç ekimi yapmamak lazım. Hocam bir de hastanın beklentisi de burada çok önemli. Yani hasta seçiminde özellikle. Evet. Şimdi arkada dediniz ya az önce donör sahası az ama adam böyle hani fırçayla taranacak kadar bir saç beklentisi var. Evet. Ne yapıyorsunuz hocam? Şimdi sevgili hocam öncelikle bizim yaptığımız her ne kadar bir hekim uygulaması olsa da bir sanat sonuçta. Yani tıpkı resim yapmak gibi aslında heykel yapmak gibi bir sanat. Öncelikle gelen bütün danışanlarımıza bu gözle bakıyoruz. Öncelikle saç ekimi yapacağımız hastanın tabii her şey normal olduktan sonra yani saç ekimine, saç taklidine herhangi bir engel olmadıktan sonra acaba onun açık olan alanı kapatabiliyor muyuz? Ya da bizim istediğimiz ölçüde kapatabiliyor muyuz? Yapabildiğimiz o saç çizgisi onun yüzüne yakışacak mı? Saç derisinin açık olan kalacak mı, kalmayacak mı? Saç ekiminden sonra, bir yıl sonra saç derisi görünecek mi, görünmeyecek mi? Bu referansları biz kendimiz için değerlendiriyoruz. Ve eğer ki hastanın da beklentisi bizimle uyumluysa yapıyoruz. Çünkü genellikle saç kaybı olan insanların saç beklentileri biraz daha farklı oluyor. Çünkü biz insanda yapı olarak biz böyleyiz. Bir şey eksik olduğunda bizim beklentimiz de abartılı oluyor. O zaman da hasta bizden abartılı bir şey isteyebiliyor. Çok basit. Bugün yaptım yani geçen gün dün yaptım operasyonda hasta bana geldi. Böyle çok absürt bir saç çizgisi istedi benden. Hiç yüzüne yakışmayacak dümdüz bir saç çizgisi. Yüzü sivri, burnu benim gibi oldukça büyük ve evet yani yüz yapısı çok farklı. O tip bir yüz yapısına onun istediği bir saç çizgisi yaparsam çok çirkin olacak. Zaten günümüzde siz gidin alışveriş merkezlerine bakın böyle bir sürü saç çekmiş turist görürsünüz. Hepsi sanki kalemle çizilmiş gibi. Böyle bir şey yok. Saç ekiminde
Evet, hastanın beklentisini yapalım ama bu beklentiyi yaparken böyle saçma sapan da bir şey yapmayalım. Sonuçta yaptığımız bir sanat eseri. Bu sanatı yaparken o saç çizgisini, onun yüzüne, onun yüz hatlarına uygun oluşturmak lazım. Artı bunun yanında bunu yaparken bu saç çizgisini ya da bu saç naklini yaparken hastanın beklentisini yapabiliyorsanız ve sizin yapacağınız uygulama sizin içinize siniyorsa yapacaksınız. Yani şöyle düşünün, siz gittiğiniz bir tane ressama diyorsunuz ki bana bir tablo yapın, şurayı kırmızı yapın, şurayı mavi yapın, şurayı yeşil yapın. O artık o sanatçıya ait değil, size ait. Yani aslında saç nakli dediğimiz sanatın ta kendisi. O yüzden bu konuda hastanın da bunu kabullenmesi lazım. Hastanın danıştığı hekime inanması ve güvenmesi lazım. Eğer size inanıp ve güvenirse size sihirli kelimeyi söyler. Der ki size Nedim hocam ya da hocam der size ben size emanet ediyorum kendimi. Siz saçımı en iyi yapın diyecek. Aslında hastanın beklentisi bu olmalı. Diyecek ki size hocam saçım en iyi nasıl olursa öyle yapın demeli. Ben öyle düşünüyorum. Yoksa bunu biz hastaya bırakırsak, hastanın beklentisini birebir yapmaya kalkarsak inanın ki sonuçlar çok kötü olacak. O yüzden bizim yapacağımız işle hastanın beklentisi uyuşuyor olması lazım. Bunda da sizin gibi değerli doktorların güven vermesi çok önemli tabii ki. Peki hocam bu saç ekimi yaptıracak hastanın yani hangi teknikler uyguluyorsunuz? Size geldiler, siz kriterlerinize uydu, yapılabilir dediniz. Hangi teknikleri uygulayabiliyorsunuz? Şimdi aslında saç ekiminde temelde 2 tane teknik var. Geri kalan bütün teknikler aslında bunların varyantı. Bir foot bir de fuye. Zaten foot dediğimiz cerrahi metotla yapılan saç ekimi 2005'e kadar çok yoğun yapıyorduk. Ama 2005'ten sonra çok az yapmaya başladık. Ama hala daha foot yaptığımız hastalar var. Çünkü onun da avantajları var. Yeni yapılan fuyenin de avantajları var. Tabii saç ekiminde yapacağımız teknikleri hastanın saç yapısı, hastanın cildi, hastanın yaşı, hastanın beklentisi bunlar her şeyi etkiliyor. Bunun yanında bizim bir de en iyi yapabildiğimiz hangisi ise aslında onu yapmam. Bana çok sorarlar en iyisi hangisi? Aslında en iyi teknik hekimin en iyi yaptığı tekniktir. En iyi bildiği tekniktir. Yani biri çıkıp diyorsa ki foot kötüdür. Hayır kötü değil. İyi yapan elinde çok iyidir. Ama tabii ki avantaj olarak baktığımızda fuye tekniğiyle yapmak foot'tan daha iyi. Evet biz şu anda yoğun olarak %98 oranında fuye operasyonu yapıyoruz. Ama bu foot yapmadığımız anlamına gelmiyor. Örneğin daha önce 2005'ten önce ya da daha yakın zamanda ve foot operasyonu geçirmiş cerrahi bir teknikle saç nakli yaptırmış bir insana ben tekrar fuye değil foot yapmayı tercih ediyorum. Çünkü onun bir skarı var zaten ensesinde ve ona yeni bir skar yapmayacağım. Artık genellikle ikinci ya da üçüncü operasyon için foot yaptıran hastalar genelde yaşlı hastalar olurlar. Çünkü yaklaşık 60 yaş civarı insanlar daha önce foot yaptırmış oluyorlar. Çünkü genelde saç ekimi yaşı 30, tabii şimdi çok daha fazla aşağı geldi ama bundan 20 sene önce 35-40 yaşlarındaki hastaların tercih ettiği bir olaydı. Biraz daha pahalıydı. Hem maddi durumu iyi olacaktı hem de belli bir yaşın üstü oluyordu genelde. Fatih Hocam siz de yaşamışsınızdır. Evet. O hastalar şimdi yaklaşık 60-65 yaş aralığında. Evet. Yani bana gene 60-65 yaş aralığında olan bir insanın ben foot yapmayı tercih ederim. Birincisi yaşa bağlı, yüzünde bir sarkma olmuştur. Sonuçta her saç ekimi bir festiftin gibi bir yüz gelmesi gibi oluyor. Sonuçta saç yerine siz bir hacim çıkartıyorsunuz. Düşünün ki 15 santimetre boyunda, 2 santimetre eninde bir doku çıkarıyorsunuz. Yaklaşık 30 santimetrelik bir alan çıkarıyorsunuz. Siz hocam plastik cerrahsınız, festiftin yapıp o kadar bir doku çıkartıyor musunuz? Çıkartmıyorsunuz. Hayır. İşte yani aslında foot yaptığında bir anda yüz germesi gibi oluyor. Yani hasta sadece saç ekiminden faydalanmıyor. Aynı zamanda onun başka kazanımları da oluyor. Ama günümüzde en yaygın olarak yapılan operasyon fuye tekniğidir. Bunun yanında anlatılan, buna ilave olan şeyler, örneğin yok safir fuyedir, yok DHA'dir, yok kalemdir. Bunlar bir teknik, bir metot değil. Bunlar sadece saç ekimi sırasında yapılan çok küçük farklılıklardır. Ama temelde tek bir isim var fuye. Doğru mu sevgili hocam? Kesinlikle doğru ama bu tabii çok istismar edilen bir konu hocam. Evet. Yani biraz düşünüldüğü zaman markette sanki böyle işte marketing diyeyim daha doğrusu işte safir uçla yapıyorum, işte kalem tekniğiyle yapıyorum, DHA ile yapıyorum gibi bir sürü böyle hani abesle iştigal diyorum ki bu biraz istismar edilen ve halkın aldatıldığı bir konu aslında. Bu varyant dediğimiz konulardan da biraz bahseder misiniz hocam? Yani safir uç nedir, kalem tekniği nedir? Yani kalem tekniği böyle her derde deva gibi anlatılıyor ama
Bu gerçeği nedir hocam? Sevgili hocam, bu yeni bir şey değil aslında. Bu kalem tekniği 2005'ten beri var olan bir şey. Hatta ilk FUE çıktığında, ilk FUE operasyonu yapıldığında çıkmıştı aslında bu. Hatta Gürcü bir hekim var Çek Cumhuriyeti'nde, onun keşfidir ve ilk o yaptı. Hatta biz de eğitimine gittik 2005 yılında, ben de yapmaya başladım. Hatta onunla ilgili çalışma da yaptık. Evet, gerçekten benim o zaman hoşuma gitmişti. Niye hoşuma gitmişti? Çünkü her şeyi benim yapmaktan beni kurtarıyordu bir anlamda. Sonuçta nedir? Hiçbir yetenek istemeyen bir şey. Evet, ben saçları çıkarttım. Benim yapacağım iş bitti. Saç çizgisini oluşturdum. Asistanlarıma diyorum o tek kalem gibi bir cihazı onu tersine yerleştir. Onu siz implant edin çünkü bir yetenek bir şey istemiyor. Ama işte öyle değil. 100 tane yaparsınız. Bunun yaklaşık olarak 25-30 tanesi onları implante ederken, cilde yerleştirirken traksiyona bağlı ölüyor. Çünkü saç kökü o kadar garip bir şey ki, hatta resim olarak da gösterebilirim size sevgili hocam. Tabii ki. Şimdi şöyle bir saç kökü örneğin, şöyle düşünelim. Şimdi saç ekimi yaparken şu bulbus dediğimiz alana asla ve asla delmemeniz lazım. Sonra saç kökü dediğimiz, saç kıl dediğimiz yapıyı bu perifolikül alan hücreleri, bu matristeki hücreler yapıyor. Şu alana herhangi bir travma yaparsanız buradaki alan ölecek ve asla onu siz kaç tane eke tutmayacak onlar. O yüzden şu alana asla ve asla değmemek lazım. İşte o kalem tekniğimiz teknikte bunu tersten kalem içine yerleştirip bir traksiyonla iterek cilde yerleştiriyorsunuz. Yerleştirirken onun için bir takım doku parçaları giriyor ve bu şeye zarar verebiliyor. O yüzden saç ekimi sırasında benim kendi kanaatim kayıp yaşamamıza sebep oluyor. Ama tabii ki manuel yapan birisi, elle ekim yapan birisi, deneyimsizse tabii ki kalemle yapalım. Ama operasyonu yapan insan deneyimliyse, bu işte iyiyse 100 tane greft teker, ben iddia ediyorum 98 tanesi tutar. Ama siz kalemle elin bir anlamı yok. Onu herkes yapabilir. O nedenle herkes yapabildiği için ve genellikle aslında biz hekimlerin işini biraz kolaylaştırdığı için sanki çok iyi bir şeymiş gibi anlatırız. Aslında çok iyi bir şey değil. Aslında teknikle deneyim bir araya geldiği zaman Yani sonuçta... bunu yapanlar, bunu ilk yapan insanlar terk etti zaten. Hocam çok teşekkür ederim. Gerçekten aklımızdaki pek çok soruya cevap verdiniz ki bu programı izleyen izleyiciler bu deneyimlerden bence faydalansınlar. Kime saç ektireceklerini, hangi teknikleri kullanmaları gerektiğini bence bir kez daha araştırsınlar derim. Teşekkürler Fatih. Çok teşekkür ederiz Sağ olun. hocam. Bugünkü program konuğumuz Doktor Nedim Ardış'tı. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.